Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da tam bir tiyatro oynanıyor. Bakın, Fransa eski Sağlık Bakanı yeni tip koronavirüs salgınında başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan yargılanacak. Şubat 2020'ye kadar Sağlık Bakanı olan Buzyn, önceki gün görevini kötüye kullandığı suçlamalarının ardından hükümet üyelerini yargılayabilen tek makam olan Cumhuriyet Adalet Divanı'na ifade verdi. Sonrasında hakkında salgında başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçu yöneltilmesine karar verildi. Buzyn, Çin'de ilk resmi vakaların görülmesinden bir ay sonra 2020 Ocak ayında hastalığın Fransa'ya gelmesi konusunda gerçek bir risk olmadığını söylemişti. Buzyn bir ay sonra ise Paris Belediye Başkanlığı yarışına katılmak için bakanlıktan ayrıldığında ise koronavirüsün tsunami gibi vurabileceğini söyleyerek kendisiyle çelişmişti. Soruşturma hakimleri Buzyn'in bir felaketle mücadelede gerekli önlemleri almaktan kasten kaçınma suçundan kabahatli olabileceğini ancak suçlama yöneltilecek derecede kanıt olmamasından dolayı davada destekli tanık olarak dinleneceğini bildirdi. Bakan salgına müdahaleden ötürü yargılanacağı açıklanan ilk eski hükümet yetkilisi oldu. Bakın şimdi bu bir tiyatro. Şimdi dünya kasıp kavruluyor. Koronavirüs deniliyor, aşı deniliyor. Yeniden işte yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama. Yani dünyada bir kaos durumu söz konusu. Siz kalkmışsınız bir tane bakanı yargılıyorsunuz. Bakın bu bir tiyatro. Siyasi bir çekişmenin neticesi sonrasında ortaya çıkan bir tablo. Ne diyeceksiniz bakana? Koronavirüsü nasıl engelleyemedim mi diyeceksiniz. Dünya kasıp kavruluyor. Bu işin arkasında bakın siyasi bir oyun var. İşte belediye başkanı adayı, yok siyaseten falan. Siyaset o kadar rezil bir şey ki, o kadar ucuz bir şey ki arkadaşlar. Yani dünyanın kasıp kavrulduğu koronavirüsle ilgili bir konuda Fransa'da sorumluyu eski Sağlık Bakanı yani olarak gösteriyorlar. Ne diyeyim ben? Tiyatro. Yani bakın siz şunu konuşun arkadaşlar. Bakın bu yargılayanlara söylüyorum. Böyle günah keçisi arıyorsunuz ya. Bu kişiyi değil. Siz önce şunları konuşun. Bir, zengin ülkelersiniz ya. Dünyanın en büyük ülkeleri olduğunu söylüyorsunuz ya. Dünyanın en sosyal ülkeleri olduğunu söylüyorsunuz ya. Siz halka ne kadarlık yardımda bulundunuz? Koronavirüs döneminde sağlık kuruluşları gerektiği kadar hizmet verebildi mi? Koronavirüs ilk çıktığında maske ya da diğer sağlık teknik teçhizatları zamanında bulabildiniz mi? Hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. İşin şov kısmında. Peki aşılara geldik. Fransa'da Macron çıkıp dedi ki bu ilk çıktığında biz dedi aşılara ciddi oranda aşı aldık dedi. Aşıyla bu işi çözüyoruz dedi. Macron'un bu açıklamasından sonra sağlık ocaklarında, hastanelerde aşı yoktu. Hiç kimse bununla ilgilenmiyor. Sağlıkçılar Şanzelize'de, hemşireler, doktorlar sokaklara çıktılar. Eylem yaptılar. Dediler ki Macron'u protesto edip dediler ki elbise yok, maske yok, kıyafet yok diye isyan bayrağı açtılar. Doktorlar, hemşireler, sağlıkçılar. Hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Şimdi bir tane eski bakanı yakalamışlar. Siyasi oyunlar hepsi. Alaşağı etmek için seni yargılıyoruz. Koronavirüsle ilgili yeteri kadar tedbir almadın. Sen bu bakanı yargılayacağına Macron'u çağır de ki gel bakalım buraya. Sen bu hükümetin başkanı değil misin? Hep bir tiyatro. Bak hep bir tiyatro. Avrupa koronavirüs döneminde sınıfta kaldı. İlk çıktığında bu koronavirüs döneminde havalimanlarında birbirlerinin maskelerini çaldılar. Birbirlerinin maskelerini çaldılar. Evet el koydular havalimanlarında. Sen bunların hesabını ver Macron. Bunları konuş. Bakanı yakalamışlar. Seni yargılıyoruz. Allah Allah. Yani Macron'un hiçbir suçu günahı yok. Sağlıkçılar, vatandaşlar sokaklara dökülüyor. Hala protestolar devam ediyor. Fransa'da sokaklardaki özellikle hafta sonları ülkenin pek çok noktasında alınan bu tedbirleri insanlar protesto ediyorlar. Hiçbir tanesini çağırıyorlar mı? Gel kardeşim sen buraya bakayım. Ne istiyorsun diye soruyorlar mı? Sizin derdiniz ne? Diye soran var mı?
Hani demokrasi? Hani insan hakları? Söze gelince arkadaşlar hepsi o mangalda kül bırakmıyorlar. İşte yakalamışlar bir tane kadını. Biz seni yargılıyoruz. Sen koronavirüsle ilgili olarak gerekli tedbirleri almadın diyorlar. Tiyatro arkadaşlar, bu koronavirüs bakın. Yani net bir şekilde bu tedbirler boyutunda, işin ekonomik boyutunda bir senaryo var. Bu senaryoyu birileri oynuyor. Şimdi aşı dediler. 2 doz, yetmedi 3, yetmedi 4, 5, 6, ölene kadar aşı. Para var işin içerisinde. Değil mi? Ben kimseye aşı olun ya da olmayın demiyorum. Ben bilemem. Herkesin kendisinin karar vermesi gereken bir şey. Ben doktor değilim. Hekimlerinize danışın. Şimdi baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz, şimdi en başa dönüyoruz. Kış geliyor. Göreceksiniz. 1 yıl önceye, 1,5 yıl önceye döneceğiz. Ne o zaman? Aşı dediniz, kapanma dediniz, karantina dediniz, test dediniz, onu dediniz, bunu dediniz. Niye başa dönüyorsunuz o zaman? Ne oldu? Yargılanacaksa, bak birileri, başta devlet başkanları yargılanmalı. Birilerinin çıkıp şunu söylemesi lazım Fransa'da ya da diğer ülkelerde. Madem bu kadar önlem aldırdınız bize, niye biz başa dönüyoruz? Diye birilerinin çıkıp bunu sorması lazım. Bakın Fransız medyasına bakıyorum, diğer ülkelerin medyalarına bakıyorum. Bir tane haber yok bu konuyla ilgili. Bir kişi yazmıyor. Kimse bunu sormuyor. Ya başa dönüyoruz, başa. O zaman ben niye evime kapandım? Fransa'da vatandaşlarımız neden evine kapandı? Tam kapanma dendi, karantina dendi, testler dendi. Neden? Başa dönecektik madem, neden bu kadar para harcadınız? Bunlara neden bu kadar para verdiniz? Hiç kimse bunu sormuyor arkadaşlar. İnanın bana. Bakın Fransız medyasına her gün bakıyorum. Bir kişi çıkıp, bakın tek bir kişi dahi hiçbir şekilde sormuyor bunları. Başa dönüyoruz ya, başa. Yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Ne bir yorumda, ne bir haberde. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde vaka sayılarında patlama olacak. Yine biz günlük olarak diyeceğiz işte Fransa'da vaka sayısı şu kadar, Almanya'da bu kadar. Bu haberleri vermekten ben çok mutlu değilim ama dünyanın kasıp kavrulmuş olduğu bir konuyu da görmezlikten gelemem. Mümkün olduğu kadar perde arkasında dönen dolapları anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla şöyle oldu, böyle oldudan ziyade perde arkasında bu adamlar, bu kişiler neyi planlıyorlar? Amaç ne? Hedef ne? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Ya insanların ekonomileri alt üst oldu, psikolojileri bozuldu. İş yerleri battı, işsiz kaldı insanlar, yeteri kadar sosyal yardım yapılmadı. Hiç kimse bunları hala yargılamıyor, sormuyor. Ya yeri geldiklerinde bu ülkeler diyorlar ki biz dünyanın en zenginiyiz, en demokrasi olan ülkeyiz diyorlar. Hepsi yalan dolan o zaman. Böylesine 100 yılda bir meydana gelen, böylesine sıkıntılı bir dönemde sen vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman vatandaşının yanında olacaksın? Ben bunu merak ediyorum. Ne zaman? Diyorsunuz ya büyük devletiz diye. Niye vatandaş kardeşim kana alıyor? Bakın Fransa'da fiyatlar almış başını gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar uçtu. Ev kiraları uçtu. Ev fiyatları uçtu. Niye hiç kimse çıkıp demiyor ki kardeşim biz geçinemiyoruz bu parayla? Neden? Verilen sosyal yardımlar yetmiyor. Niye kimse bunları söylemiyor? Sosyal devlet bu mu? 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir olayda vatandaşının yanında olmayacaksın. Ne zaman olacaksın? Soru bu. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımız bu konuyla ilgili ne düşünüyorlar? Çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Bunun yanı sıra kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olmanızı rica ediyorum. Sizlerden hasreten bunu bekliyorum.